Evet Sinan Bey, Serhan Bey, Metin Bey hoş geldiniz. Biz de Hoş bulduk canım Canan'ım. Boşluğunuza geldik. teşekkür ediyoruz. Sinan Bey, yeni bir ortamdayız. Sizi de çok çiçekli görüyoruz. Neredeyiz, nasıl oluyor? Bize biraz anlatır mısınız? İklim ve ortam icabı böyleyiz. Kıyafetlerimiz daha değişti tabii öncekisine kıyasla. Efendim Büyükada'dayız. İstanbul'un Büyükada'sındayız. Sağ olsun yine Metin abimiz, Şeyma ablamız mekanlarını açtılar. Hem mekandayız hem camekandayız. Çok güzel bir ortamda iyiliklerle, sevgiyle tekrar başlayacağız. Ne çıkarsa bahtımıza. Buyursunlar efendim. Gerçekten bahtımızda çünkü kimse ne yapacağını bilmiyor. Bir programımız var tabii temelde bir O hep var. omurga Ama, havaalanı o. Biz havaalanından kalkıp uçtuğumuz zaman nereye uçacağımızı ben de bilmiyorum. Onun için bana güvenmeyin yani. Estağfurullah. otomatik pilot mu? Otomatik pilot da değil. O da o kadar değil, o kadar mekanik değiliz. Oh. Şimdi Sinan'ım, genellikle bizim çilingir sofrası irfan sofrası. Evet. İrfaniyet üzerinde hep duruyoruz ama her defasında da biraz farklı bir yaklaşımla onu yeniden ele almak gerekiyor. Yani ilimle irfan farkını yerleştirmek lazım. Sohbetin gidişatını tam kavrayabilmek için. Şimdi ilim maluma tabidir diye bir kavram var. Yani ne demek? Bilen, bilinen, bilgi diye bir yöntemdir. Bildiğimiz bilim yani. Ama ilim maluma tabidir şu demek. Bilmemiz gereken nesne dışarıdadır ve o bize kendini dayatır. Biz o nesneyi bilmek için onun özelliklerini bilmek zorundayız. Dolayısıyla bu ürettiğimizde bir bilgidir. Fakat burada özne gizlidir. Yani bilim dediğimiz fizik bilimi, kimya bilimi, işte bildiğimiz biyoloji, her türlü. Füzis yani doğa bilimi özneyi gizler. Özne dediğim yani bilen gayiptir. Hep bilinenin, malumun bilgisini üretiriz, ortaya koyarız. Bu antik Yunan'dan beri şeyde de literatüre de geçmiş bir şey, felsefenin içinde bu zikrediliyor. Hatta biliyorsun Sokrat'a kadar bir ön Sokratikler dediğimiz Yunan döneminde bir şey var. Felsefi akım var ve bunlar arke yani doğanın, yaratılışın ilk şeyleri, kuvvetleri üzerine, füzis yani doğa üzerine, tabiat üzerine çalışmalar yapıyorlar ve bilim bu o dönemde. İşte Thales var, şey var, Anaximenes, Anaxagoras filan bunlar. Anaxagoras biraz farklı, o aklı temel alıyor ama diğerleri işte suydu, ateşti, yani dünyanın, kainatın yaratılışı, varoluşun ilklerini, arkelerini, arkadaki dayanakları Arkeoloji yapıyorlar aslında. aslında gerçekten arkeoloji, düşünce arkeolojisi ama bu sadece düşünce değil, doğanın kendi kuvvetleri üzerine olduğu için bilim. Evet. Bilim. Şimdi yalnız burada ilginç bir şey var. Sürekli kendi dışında doğayı, doğanın ilişkileri, doğanın kuvvetlerini bilme arzusu, yani çevreyi bilme arzusu giderek bilenin kendisini unutmasına neden oluyor. Kendisi gayip oluyor. Bu Sokrates'in dikkatini çekiyor. Ve Sokrates diyor ki, önce sen kendini bilmelisin, ondan sonra doğayı bilmelisin. Sen halbuki doğayı bilmekle uğraşıyorsun, kendini bilmiyorsun. Gnoti seaton, kendini bil. Şimdi kendini bile öne almak istiyor. Bu da Apollon Tapınağı'nda, Ege'de, Apollon Tapınağı'nda içte girişin iç alındığında bir motto olarak yazılır. İşte yazık. Gnoti seaton diyor. O kadar da değil. Gnoti seaton kendini bil, bunun devamı var. Kendini bil ki tanrıları da bilirsin. Tabi o zaman çok tanrılı dönem olduğu için tanrılar diye söylüyorum. Bu tanrılar bugün anladığımız anlamda tanrı kavramıyla örtüşmez. Oradaki tanrılar dediği sabiteler. Yani değişmezler. Nedir onlar? Doğanın yasaları. Doğanın kuvvetleri değişmez. Doğanın fenomenleri değişir. O zaman bu kuvvetleri bilmek de arkeleri bilmek dediği de oydu. Yani diyor ki Sokrates, önce kendimizi bilelim. Sonra doğanın değişmezlerini, arkelerini bilelim. Şimdi bugün mesela bu Yunan felsefesi bu şekilde ele alındığı zaman genellikle semavi dinler üzerinde hassas olan insanlar bu çok tanrılı dinler meselesini dışlıyorlar yani. Yani orada ne irfan olabilir, nedir o? İlkel yani filan. Halbuki onların tanrı diye böyle tercüme edilen sözcüğün aslı arke.
Sebep yani. Doğadaki sebepler. Bu sebepler belirli kuvvetler midir ve bu kuvvetler kendilerini sürdürürler mi? Yoksa bir kerelik olup ortadan kalkarlar mı? Bu tartışma çok büyük bir tartışma ve bu sonra Platon'da son derece yerli yerine oturuyor. Yani diyor ki evet bir takım şeyler, olaylar, fenomenler değişmektedir. İşte bir meyve ortaya çıkana kadar bir süreç geçer, sonra o çürür, tekrar kaybolur ama yeniden ortaya çıkar. Doğa bir ritim üzerine çalışıyor. Fakat bunun bir takım değişmezlere göre değişmeyi biz anlayabiliriz. İşte bu değişmezler arka, Türkçedir aslında. Yani Grekçe ile Türkçe orada, Proto-Türkçe üzerinden örtüşür. Arka, dayanak demek. Bir şeyin temeli falan demek. Bu anlamda. Şimdi biz burada Sokrates'i göz önüne tekrar böyle zoomlayalım. Ne demiş oluyor? Diyor ki önce kendini bil. Peki. Kendimi bilebilmem için kendimi dışta kendi bilincimin önüne koyabilmem lazım. Yani bir obje, bir nesne olacak ki ben onu yöntemli bir şekilde bileyim. Kendimi nasıl koyacağım şeyin önüne? Kendimin önüne. Değil mi? Çok ilginç. İnsan bir nesne olmadığı için bir nesneyi bilme yöntemiyle kendini bilemiyor. Şimdi sorun burada. Peki, kendi üzerine dönük düşünme, bu kez nesneye yönelik düşünme bir yöntemiyle kendine dönsen kendini objeleştiriyorsun. Özne olarak, yani özne dediğimiz bilen olarak. Bilen olarak kendimi nasıl bileceğim? Bu en büyük sorunlardan bir tanesi. Ve bunu tarihte bilebildiğimiz, yani böyle literatüre geçmiş bilebildiğimiz ilk Sokrates söylüyor. Ama dediğim gibi Apollon Tapınağı'nda sırrı dinlerin içinde zaten var. Yani onlar ezoterik olarak, kapalı, halka kapalı olarak bunu çalışıyorlar. Mısır'dan itibaren ki Mısır'a vuracağız malum irfan öğretisinde. Ama Yunan'da bu açığa çıkıyor. Sokrates bunu dillendiriyor. Daha doğrusu Platon'un anlatısı içindeki Sokrates'i dillendiriyor. Yani böyle. Şimdi bu şöyle anladım. Bileni bilmek dediğimiz bu aşama irfan. İrfan öğretisi demek maluma tabi bilgi değil, alime tabi bir bilgi. Malumu bilmek değil, alimi bilmek. Bunu dikkate alırsak, ondan sonra anlatacağımız bütün bu şeyler, irfani bilgilerde dikkatli olarak bu ayrım her zaman bir furkan, bir fark olarak önümüzde durur. Bir objeyi bilmek başka şey, objeyi bileni bilmek başka bir şey. İrfan öğretisi bu demek. Şimdi gelelim Anadolu'ya. Biz Anadolu'luyuz, buradayız. Yani yerel olarak, mekan olarak Anadolu insanıyız. Kültürümüz bu, onun içinde yaşıyoruz. Ama bu havuz ya da havza da diyebiliriz. Bu havza, Anadolu havzası bir göl gibi düşünelim. Buraya akan nehirler var. Kültür nehirleri var. Ve bu kültür nehirleri güneyden, kuzeyden, doğudan, batıdan sürekli beslenen bir ortam ve sürekli değişmekte olan bir ortam. Bunu biliyoruz. Fakat biz burada modern dönemde Cumhuriyet'in kurulmasından sonra Türk unsuru olarak, kendimiz egemen unsur olarak sürekli inancımızı, töremizi öne çıkartıp belirlemek istiyoruz. Yani diyoruz ki Anadolu irfanı işte İslami kaynakları işte şeyden gelir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle gelir, işte Orta Asya'ya geçmiştir oradan. İşte söylüyoruz Yusuf Hamedani'yi, işte Lokman Peren'de, işte efendim Hoca Ahmet Yesevi, işte Nakşibendi, Hoca Nakşibendi filan, Bahattin Nakşibendi. Bunlar işte irfanımızı taşıyor diyoruz. Şimdi sahipleniyoruz. Diyoruz ki biz ve işte bizim tarihimiz. Anadolu'dan söz etmiş olmuyoruz o zaman. Bir tercihten söz ediyoruz. Yani kendi ırksal niteliğimizi öne çıkartabiliyoruz, inanç niteliğimizi öne çıkartabiliyoruz ve bunun tarihini arıyoruz. Bu yanlış değil. Ama bu Anadolu'yu tanımlamaz. Aşureye gelemiyoruz. Aşureye gelemiyoruz. Anadolu bir aşure kazanır çünkü oraya Orta Asya'dan gelen Türkler şamanik nitelikleriyle birlikte ve onların örgütlü şamanik özellikleriyle de, şamanlık biliyorsun örgütsüzdür. Bir takım şamanlar vardır, meczup bir takım şeyler vardır. Onlar davulla kendi transa geçerler ve sağlıkla ilgilenirler. Bunu biliyorsun. İşte bunlara kam deniyor, şaman deniyor. Ama bir de inisiyasyon dediğimiz bir şey var. İnisiyasyon nedir?
bir ideolojik değil, yani bu bir siyasi ideolojik bir şey değil. Bu inançsal bir şey de değil, dinsel bir şey de değil. Peki ne? toplumun yapışkanı, toplum olarak inşa edecek bir maya oluşturabilmek için bir eğitim, inisiyasyon, bir okula girmek gibi, bir okula ait olmak gibi, o eğitimin içine girmek gibi bir iş. Şimdi bunu bu kadar hızlı bir şekilde anlatıp buraya gelmemin nedeni şu. Yunan dönemini, antik Yunan dönemine bakıyoruz literatürde. Orada misteryonlardan söz ediliyor. Sırrı dinler deniyor ve bu sırrı dinler, misteryonlar inisiyasyonla oluşuyor. Yani ezoterik bir kapalı, örtük bir cemiyetin içine üye oluyorsunuz ve oranın derece derece yükselen bir takım temrinlerini, birlikte inşa edilen irfanını ediniyorsunuz. Aslında çok da şey değil, böyle hayret edilecek bir şey değil. Bugünkü üniversitede böyle bir şey. Yani biz üniversitede fizik tahsil eden bir öğrenci grubu düşünelim. İşte kaç yıl? 4 yıl okuyacaklar. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, işte dereceleri. Peki biz dışarıdan rica etsek, desek ki ya ne olur? Yani, ne var? Niye kapalısınız yani? Biz de gelelim dinlemeye almaz mısınız? Alsalar ne anlayacağız? Yani gittik fizik. Terminoloji. Fizik dersi yani. Hiç o kavramları bilmiyoruz. Onun öncesindeki hazırlık sınıflarını bilmiyoruz. Dolayısıyla o dili anlayamayız. O dil saklanmış, gizlenmiş bir dil değil. O dilin kendisi saklı. O dile eğitilmiş olmamız gerekiyor. Bu tarihteki ezoterik dediğimiz inisiyatik dinler, yani inisiyasyona dayalı üye olmayla edinilen bir süreç içinde, halk içinde, aileden falan değil de özel bir eğitim sürecinden geçerek edinilen bu tür bilgi ve hal, sadece bilgi değil, hal, ikisi bir arada hep Yunan, Mısır, Hint öğretilerinde literatüre edilmiş. Ama Türklerin böyle bir şeyi yok. Türklere ait böyle bir ne diyelim inisiyatif bir örgütlenme söz edilmiyor literatürde. Özellikle Batı literatürü tabii. Bunu göz ardı mı ediyor? Bunu daha tespit mi edememiş? Red mi ediyor? Bunlar ayrıca bu akademik bir şey değil ama. Akademik ciddiyet değil. Akademik ciddiyet nerede ne varsa objektif olarak bunu almak gerekiyor. Şimdi bugün Anadolu irfanından söz ederken bu kanallardan bir tanesi olan Proto-Türklerden, yani ön Türklerden, daha sonra Antikite dönemi, sonra İslam'ı kabul etmeden önceki yani o dönem, sonra İslam'la tanıştıktan sonra Anadolu'ya gelen o damarı ele almak istiyorum. Yani evet, Anadolu havzasına şeyden geliyor, Orta Asya'dan, işte Horasan üzerinden İslami irfaniyet geliyor. Ve bunu taşıyan şeylerden söz ettik daha önce. Gene onları çok daha açacağız. Ama Batı'dan da Yunan geliyor. Anadolu'da Yunan da var. Yunan'ın felsefesi var, Yunan'ın ezoterik yapıları var. İonya var. Yani Apollon Tapınağı dediğiniz zaten işte Anadolu, yani Anadolu. Mısır üzerinden geliyor. Doğrudan Mısır'ın Yunan'a geçip Anadolu'ya gelen irfanı var ama doğrudan Mısır'dan gelen bir irfan var. Anadolu'da o Orfe dini vardır. Orfik din. Anadolu'da İsa'dan 1000 yıl önce. Evet, İsa'dan 1000 yıl önce Orfe'nin kendisine Dionysius deniyor. Tanrı'nın oğlu yani. Dio Tanrı demek. Isius oğul demek. Dionysius. Dio yumuşatılmış olarak Theos bizim Proto-Türkçedeki Teo, Ataman, Teoman. Bunlar hep tanrı kavramı. Yani İngilizceye hatta the diye geçmiştir. The. Yani belirleme, bir şeyi belirlemek. Nitekim şeyde de hem Babil'de hem de daha sonra İbrani öğretisinde el belirleme edatıdır. Yani bir şey belirlendiği zaman el tanrıdır. Yani belirleme tanrı. Tanrı belirleyicidir. İsmail Hüsnü'ndeki o baştaki el. Evet. Yani bu belirleyici, determine edici, bir şeyi cebredici.
Bilim de zaten o cebrden, zorlamadan, zorunluluktan alınabilir. Malumunuz. Şimdi bu yani anlatacağım bu damar Anadolu'yu tek başına belirlemiyor. Çünkü Anadolu'da daha önce sözünü ettik sanıyorum. Çünkü uzun konuşmalar, uzun sohbetler olduğu için bazen tekrarlarda olabilir tabii bağışlasınlar insanlar bizi. Şeyden söz ettiğimi anımsıyorum. Ihlar Vadisi'nden bir ucunda Mevlana'nın dergahı, öteki ucunda Hacı Bektaş-ı Veli'nin dergahı. Bunlar şeyden geliyorlar. Mevlana'nın babası Berk'ten geliyor. Hacı Bektaş-ı Veli de Lokman-ı Perende üzerinden Hoca Ahmet Yesevi'ye bağlanıyor. Kazan'dan geliyor. O Kazan dediğim şey Hoca Ahmet Yesevi'nin dergah kazanı. Oradan geliyor ama bunlar biri ıhların bir ucuna öbür ucuna orada gnostikler var. Gnostikler Hristiyan gnostikleri. Ne demek? Hristiyan tasavvufu demek. Hristiyan irfanı demek. Yani Ortodoks resmi görüş değil, bir nevi işte içsellik, tasavvuf dediğimiz yani genel anlamda ve buna gnosis deniyor. Hikmet yani. Hikmet Hristiyan tasavvufu mu? Hristiyan tasavvufu ya da Hristiyan irfanı diyeceğiz ve hatta daha sonra ben bunu Hristiyan irfanının da kendisinin ne olduğunu, orada katakomplarda bu insanlar neydi yani Ortodoks olan resmi Hristiyanlık dininden, kilisenin öğretisinden farklı ne yapıyorlardı yani? Neyi biliyorlardı ya da neyi paylaşıyorlardı? Ondan söz edeceğiz yani bu eğer yolumuz oraya uğrarsa ki niyetimiz öyle de bunu yapacağız. Şimdi şunu demek istiyorum. Anadolu Havzası'na Yahudi şeyi zannediyoruz ki çok sonra geldi. Biz İspanya'dan Yahudilerin geldiğini biliyoruz. Osmanlı'nın şeydeki katliamdan, İspanya'daki katliamdan gemilerini gönderip Yahudileri alıp Selanik, İstanbul, İzmir'e yerleştirdiğini biliyoruz. Ve sanıyoruz ki başlangıç bu. 500 yıl önceki bir hadise bu. Hayır. Çok daha önce Anadolu'da kayıtlar var. Yahudiler dergah diyorum, mabetleri var, yerleşimleri var. Anadolu kültürünü doğrudan etkileyen bir şey var. Enformasyonumuz var o konuda yani. Bunları da daha sonra işleyeceğiz. Hatta bir çalışma yapmıştık bir dönem Ayşe Acar'la. Gelin tanış olalım diye. Bunları doğrudan doğruya Güneydoğu'daki o şeylere gidip o insanları bulduk, onlarla konuştuğu filan, çekimlerini filan yapmıştık. Bu ciddi bir iş. Buna akademik olarak el atmak gerekiyor. Dolayısıyla Yahudi irfanı var. Yahudi Ortodoks dini demiyor. Yahudi irfanı yani Essenilik. Daha Hristiyanlık yokken. Var. Hristiyanlık yokken Yahudilik var. Anadolu'da Üstüne etkin. yani. Hristiyanlık daha sonra gnosis olarak ortaya çıkan yani hikmet olarak çıktığı zaman zaten Yahudilikteki Esseni koluyla örtüşüyor. İsa'nın Esseni olduğu söylenir zaten. Çünkü Yahudilikte 4 tane şey var. Temel mezhep diyelim. Bunlar birincisi Ferisiler. Ferisiler bunlar Tanrı'ya inanıyorlar, meleklere inanıyorlar, peygamberlere inanıyorlar, ahirete inanıyorlar. Yani ölümden sonra dirilmeye ve bazı bademete inanıyorlar. Böyle bir şey. Ki genellikle daha sonra Müslümanlığın da o kanaldan geldiğini, yani Musa'nın öğretisi dediğimiz kanal. Fakat bir de Saddukiler var. Saddukiler Hazreti Süleyman'ın, Peygamber Süleyman'ın, Kral Süleyman ayrı o yönetim. Aynı kişi ama onun krallığı tabii yönetim seküler. Fakat bir de mabet öğretisi var. Süleyman'ın mabedi dediğimiz o ünlü mabet. Orası da inisiyasyon. Yani oraya girip eğitim bir nevi üniversite. Aynen. Eğitim alarak oradaki bir. Onlar Saddukiler. Saddukiler saddik yani sadıklar demek. Biz sadık diyoruz ya. Saddik. Peki neye sadıklar? Tanrı'ya sadıklar. İyi de öbürleri değil mi yani? Ferisiler değil mi? Ferisiler Tanrı'ya, meleklere, peygamberlere, kitaplara, ahiret gününe, iman dedikleri zaman bakın burada bir şey var. Amentü var. Fakat amentüde burada Tanrı'dan başka unsurlarla bir manzume var. Yani dışa dönük demek. Değil mi? Melekler var, Tanrı, sonra peygamberleri, işte kitapları. Böyle bir emanasyon var. Dışarıya doğru bir açılım var. Ama Saddukiler böyle değil.
Tanrı var, başka bir şey yok.